Merhaba Dünya, örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel desen çalışmasının, mozaik çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Kendinize bir hırka yaparken ya da battaniye yaparken rahatlıkla kullanıp kenar kısımlarını bu şekilde süsleyerek devam edebilirsiniz. Üst kısımları ise bu şekilde yapabilirsiniz. Renkler tamamen size ait. Hangi rengi isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir hırka yapımında arkadaşlarım bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde yaparak alt kısımlarını yapabilir ve üstünü de normal düz bir şekilde devam edebilirsiniz. Sadece benden size bir fikir arkadaşlarım. Dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. Kırlentler de yapabilirsiniz, kilimler de yapabilirsiniz. Ayrıca onları da söyleyeyim ve hemen modelimizin tanıtımına, yapımına geçelim arkadaşlarım. Modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un şu şekilde iki rengini kullandım ve tığım ise 3 milim oldu arkadaşlar. Şimdi ben size şu iki arayı anlatsam yeterli olacaktır. Bu iki arada arkadaşlarım toplamda 25 tane zincire ihtiyacım olacak. İkişer tane de kenarlarda 29 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle aldım. Evet, mozaik bir çalışma yapacağımız için hemen 29 tane zincirden sonra zincirimin içerisinden ilkinden giriş yapıyorum ve hepsini sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Sona geldiğimizde arkadaşlarım burada son yere de sık iğnemden sonra bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Şimdi ilk sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra hemen diğer rengimizle ikinci sıramıza geçelim. Bilen arkadaşlarım biliyordur, bilmeyen arkadaşlarım için özellikle göstermek istiyorum. Şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Sonra bir tane zincir çekiyorum buraya bağladıktan sonra, yani ipimi ilmeği çıkardıktan sonra hemen yanındaki bakın şu sık iğnemin üzerindeki arka kısmından alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bütün hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Sonlara yaklaşırken arkadaşlarım bakın şu ipimi hemen şöyle arkaya doğru alıp yine aynı şekilde buralardan giriş yaparak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu ipimi de arkaya saklamış oluyorum. Böylelikle fazlalıkları daha sonra temizlersiniz arkadaşlar. Şöyle bakın geliyorum, giriş yapıyorum ve sona geldiğimizde yine bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve diğer ipimize geçiyoruz. Her sıra yeni bir başlangıç gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle aldım ve yine bir tane zincir çekerek yine üst kısmından giriş yaparak ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bu kenardan arkadaşlar burayı başlayacağız. Yani kenara burada ben bunu denk getirmiştim. Bunun gelmesini istiyorum ve şu arayı anlatacağım için şimdi burayı üzerine alıyorum ve şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. İkili trabzan yaparken
Şöyle üzerine alıyoruz arkadaşlarım. Alttaki şu bıraktığımız yerlerden giriş yaparak alıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle olacağı için. Sonra 7.'de bir tanesine sık iğne yapıyorum. Yine bakın hemen yanındaki buradan giriş yapıyorum. Üst kısmından ve arkadan. Şu şekilde bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Devam ediyorum. Bu araya ikisinin şu arada arkadaşlarım 11 tane ikili trabzanım var. 1 şöyle devam edelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane bu şekilde bakın yer yaptıktan sonra ikili trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki yere yine şurası için bir tane sık iğne yapıyorum ve sonra ikili trabzanlar ile devam edip bitiriyorum. Burada bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Araya alıp devam edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde geldikten sonra son ikisinden bakın şöyle giriş yapıyorum, alıyorum ve bir tane buraya sık iğne yapıp bir zincir çekip bu rengimi de tamamlıyorum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Yine bir tane zincirden sonra hemen bir sık iğnemi yapıp buraya bu boşluğa gelene kadar sık iğneler ile devam ediyorum. Diğer ipimi de bu şekilde alttan götürüyorum aradan. Şimdi bu boşluğa geldiğimizde arkadaşlar üzerine alıyorum. Yine alttan bıraktığım o yere giriş yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane daha üzerine alıp aynı yere fıstıklı bir çalışma yapmış gibi oluyoruz. Şu şekilde çektim. Birinciyi sonra ikinciyi çekiyorum. Ve sık iğneler ile yine devam ediyorum. Şimdi diğerine de aynı şekilde yine oradan giriş yapıp bu şekilde tamamlıyorum ve sık iğneler ile devam ederek bu sırayı bitiriyorum. Şimdi yine bu ikili trabzanlarımın üst kısımlarındaki yerlerden alarak ikili trabzan yaparak devam ediyorum.
Buraya arkadaşlar şöyle bir tane buraya yapacağım için hemen buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine ikili trabzanlarla devam ediyorum. ...11'de sayı 9'a düşüyor arkadaşlar. Araya yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzanlarla devam edip bitirip diğer rengime geçiyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar üzerine alıyorum. Bu kenarda bıraktığım yerden giriş yapıyorum. Tekrar bir daha üzerine alıp şu şekilde minik bir fıstık yapıp araya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar aynısından bir de bu tarafa yapıyorum. Şu şekilde sık iğneler ile devam ediyorum. Diğer bu tarafa da aynı işlemi uygulayıp sık iğneler ile bitiriyoruz arkadaşlar. Bağlamayı yapıp bir sık iğne ile yaptıktan sonra yine ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Bu üçünün üzerine yine şöyle arkadan giriş yaparak sık iğneler yapıyorum. Aradaki bu yeri ve aynı şekilde aradaki yeri ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. Sonra ikili trabzanlar ile bitiriyorum arkadaşlar. Sık iğneler ile bu orta kısma kadar geliyorum.
Evet, bakın tam ortaya yine aynı şekilde bir tane fıstık yapıyorum. Yine sık iğnelerle devam edip bu ortaya da aynı şekilde bir tane fıstık yapıp sık iğneler ile bitiriyoruz arkadaşlar. Yine ilk yeri yaptıktan sonra ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sonra bunun üzerine sık iğne yapıyorum ve diğerlerini yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Yine sık iğne yapıyorum bir tane ve ikili trabzanlar yaparak bitiriyorum. Diğer ipimize geçtik, bağladık ve sık iğneler ile devam ediyoruz. Ve bu ortaya geldiğimizde yine tam üzerine arkadaşlarım şöyle alıyorum. Ve bir tane fıstık yapıp sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya da aynı şekilde fıstığımızı yapıp sık iğneler ile bitiriyoruz bu rengimizi. Sık iğneler yaparak buraya kadar bir kalana kadar ikili trabzanla devam ediyorum.
Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum ve şuraya başlayacağız arkadaşlarım. Ondan dolayı 3 tane böyle sık iğne ile devam edip araya yine devamında ikili trabzanlar yapıyoruz. Yine bakın bir kaldı. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıp ikili trabzanlarla bitiriyorum arkadaşlar. Sık iğneler ile buraya kadar devam ediyorum. Buraya geldiğimde 3 tane yan yana fıstık yapıyorum arkadaşlar. Yani bu boşluğu dolduruyoruz. 3 tane yaparak. Sonra sık iğne ile devam edip aynı işlemi buraya da uygulayıp sık iğneler ile bitiriyoruz. Diğer rengime geçiyorum. Bu defa arkadaşlarım şöyle önce bağlayalım. Şimdi burada bir tane kaydırma yapacağız. O yüzden şurayı atlayıp bu üçü, şimdi bir tane daha hemen buraya, şurayı başlayacağımız için arkadaşlarım şöyle bir tane sık iğne daha yapıyorum. Şeyi yaptıktan sonra, kenarı yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra buradan, bakın buradan başlayıp 5 tane buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 tane yaptım. Sonra 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, ortaya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra yine 5 tane sık iğne yapıp devam ediyorum. Dört ve bu da 5. Sonra 3 tane, bakın burayı atlıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1
2 ve 3. Sonra bir tane yine sık iğnemi yapıyorum ve bir tane bu tarafta yapabiliriz. Bir tane ikili trabzan ve sık iğnemizi yapıp bitiriyoruz. Şimdi bu boşluklara fıstıklarımızı yapıyoruz. Bu sırada da şöyle girişimi yaptım. Kenarda bir tane sık iğnemi yapıyorum önce. Bu hiç değişmiyor arkadaşlar. Sonra hemen yanından bıraktığım yere arkadaşlar üzerine alıyorum. Giriş yapıyorum ve buraya bir tane fıstığımı yapıyorum önce. Sonra üçünün üzerine sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra 2 tane fıstık yapıyorum önce. 1 şöyle ve 2. Araya bir tane sık iğne, 2 tane fıstık yine buraya. Sonra 3 tane sık iğne. Şimdi bu arada bıraktığımız yere bir tane yine fıstığımızı yapıyoruz. Sonra 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra 2 tane buraya fıstığımızı, aynı burada yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz. 1, 2, sonra bir tane sık iğne araya, sonra 2 tane yine fıstık yapıyoruz. Sonra sık iğne ile 3 tane devam ediyorum. Ve buraya da bir tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Diğer kenarda yaptığımız gibi. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz hemen. Şöyle 1, 2, 3. Bir tane bu tarafa doğru kaydıracağım için arkadaşlar. Buraya geldik bu arada. Bir tane kaydırma yapacağım için 3 tane buraya sık iğne ile başladım. Sonra üzerine alıyorum. Bu o 3 tane olan ikili trabzanımın üstünden giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu arayı buraya kadar sık iğneler ile devam ediyorum. 1, şöyle sayalım, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne ile geldim. Sonra üzerine alıyorum. Tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra yine bir tane bu araya ikili trabzan. Sonra 7 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. Bir tane ortaya ikili trabzan. Şöyle diğerlerini sık iğne ile bitiriyorum arkadaşlar. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi yine aynı az önce yaptığımız gibi
Şöyle kenardan giriş yapıyorum önce, sonra sık iğnemizi yapalım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya da yine sık iğnemizi yapıyoruz. Şu şekilde. Burada bıraktığımız şuraya ise bir tane fıstık yapıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyorum yine. Sonra buraya 2 tane şöyle alalım ve devam ediyorum. 1 2 tane buraya fıstığımı yaptım. Tam orta yere gelmeden buraya şöyle bir tane sık iğne, sonra üzerine alıp ortaya arkadaşlarım yeni şurayı başlıyorum. Buraya bir tane yapıyorum fıstık, sonra bir tane sık iğne, 2 tane fıstık yapıyoruz yine. Sonra bakın şurayı yaptığımız için bir tane fıstık yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir tane fıstık yapıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 2 tane fıstık yapıyoruz. Buraya bir tane sık iğne, aynı diğerinde yaptığımız gibi ortaya tekrardan bir tane fıstık, bir tane sık iğne, 2 tane fıstık yapıyoruz. Sonra bir sık iğne, buraya bir tane fıstık, bir tane sık iğne, bir tane fıstık yapıyorum ve normal sık iğne ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi ise diğer rengimize geçelim hemen. Kenardan bağladıktan sonra arkadaşlar sık iğnemizi yaptık. Hemen bakın şu kenarın ortasından giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluğa gelene kadar sık iğne ile geçiyorum burayı. Bu boşluğa yine üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ve yine sık iğneler ile devam ediyorum. Sık iğne yaparken bu aradaki ipleri götürmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle aldık, hepsini topladım bakın. Şimdi üzerine alıp tam bu boşluğa yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım arkadaşlar. Sık iğnemi yapıyorum. İkili trabzanımın üzerine yine
bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra burayı yine sık iğne yapıyorum. Sonra bu iki boşluğu, yani ikisinin arasına arkadaşlar, şu araya şöyle alarak yine bir tane fıstık yapıyorum önce. Birinci fıstığımı. Sonra hemen yanındakinin üzerine bir tane fıstık daha yapıyorum. Yani iki fıstık yapmış oldum. Şurayı birleştirmiş olduk arkadaşlar. Şuradayız şu anda. Şimdi devam ediyorum yine. Şöyle bir tane araya sık iğne yaptım. Bu aradaki 3 tane yere 3 tane fıstık yapacağız. Şöyle 1 2 3. Evet, yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 2 tane buraya 2 fıstık yapıyoruz. Bir de ikisinin birleşim yerine ikincisi şöyle araya 3 tane 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar aynı şekilde 2 tane önce fıstığımızı yapıyoruz. Sonra bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 tane fıstık yapıyoruz buraya. 1 2 ve 3. Sonra bir tane yine sık iğnemizi yaptık. Yine 2 tane buraya fıstık yapıyoruz. Sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve bitiriyoruz. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi alıyorum ve ip rengimiz de yavaş yavaş, bakın, açık renge doğru gitmeye başladı. Kenardaki yerimi yaptıktan sonra üzerine alıyorum. İkili trabzanımın üzerine ikili trabzan, yanda boş bırakarak atladığım yere de ikili trabzan, şöyle, ve bu arayı sık iğneler ile devam ediyorum. Bu arada ikili trabzan yapmıyoruz arkadaşlarım, buraya kadar sık iğneler ile geliyoruz. Sonra buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Şurayı yapmış oluyoruz. Buraya kadar geldik arkadaşlar. 1 2 ve 3. Sonra yine sık iğneler ile devam edip kenardaki diğer tarafı da aynı şekilde 3 tane ikili trabzanla bitiriyoruz. Sık iğne ile devam ediyorum.
buraya arkadaşlar şu kenarda bıraktığımız alttaki gelen ipimizden dolayı gözükmüyor. Şöyle bunun üzerine de sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane şöyle aldım. İkili trabzanlarımın üzerine sık iğnelerimi yaptıktan sonra yine devam ediyorum. Bir tane daha geçiriyorum bu tarafa. Bakın şunun üzerine yapmış olduk. Şimdi üzerine alıp buraya bir, sonra şu araya bakın. Giriş yapıp oraya da ikinci fıstığımı yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha tam bu ortadaki yere fıstık yapıyorum. Bir tane sık iğne, sonra iki tane yine fıstık yapıyoruz. Bir, iki. Bu arayı arkadaşlarım sık iğneler ile devam ediyorum. 4 ve 5 tane. Daha sonra yine üzerine alıyorum. Buraya birinciye, hemen yanına da ikinci fıstığı yapıyorum. Yine bir tane sık iğne, bir tane fıstık, bir sık iğne, iki tane fıstık yapıyorum. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Bu açmış olduğumuz yeri şimdi kapatmaya başladık. Diğer rengimize hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle. İlk sık iğnemi yapıyorum hemen yanına. Daha sonra ikinci yere de aynı şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonra iki tane bakın şöyle yerim kaldı. İkisine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 sık iğneler ile devam ediyorum daha sonrasında. Şimdi bu yere geldiğimizde şöyle iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ortaya. Sonra tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buranın üzerini de sık iğneler ile devam ediyorum. Ve bitiminde hemen iki tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, kenar olduğu için bir tane ikili trabzanlık yer kaldığı için şöyle yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Diğer rengime hemen geçiyorum. Şimdi şu ortada bıraktığımız yere hemen bir tane fıstığımızı yapıyoruz. Sonra iki tane şöyle sık iğnemi ikili trabzanlarımın üzerine yapıyorum. Bir tane de buraya sık iğne yapıyorum. İki tane
araya arkadaşlar fıstık yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burayı da tamamlamış olduğumuz için bunun üzerine hemen bir tane sık iğne yapıp tekrar 2 tane fıstık yapıyoruz. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şuraya geçtik arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz şu anda. Sonra buraya yine bir tane fıstığımı başlıyorum. Bu şekilde yine 3 tane ilerliyorum sık iğne ile. Sonra 2 tane fıstık yapıyorum hemen. Bir tane ortaya sık iğne, 2 tane fıstık daha yapıyorum. Üç tane sık iğne yaptım. Tam ortaya gelen yere bir tane fıstığımı yapıyorum. Ve bitiriyorum. Görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize hemen geçelim. Sık iğne ile geldim. Buradaki 2 tane ikili trabzanımın üstüne, ilkinin üstüne sık iğnemi yaptıktan sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Bu aradaki 5 tane olan yerime sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra bitiminde hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu araya 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Aradaki yere 5 tane yine bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sonra 2 tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyorum arkadaşlar. Yeni oluşturduğum yuvaya bakın, şöyle yeni yerlere giriş yapıyorum ve fıstık yaparak devam ediyorum. 2 tane buraya yaptık. Şimdi bu ikisi dahil olmak üzere şöyle 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. Bu üçünün üzerine ise fıstıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 3 tane. Bu boşluğun hepsine yine fıstık yaparak dolduruyoruz. Sonra yine 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yine 3 tane fıstığımızı yapıyoruz.
Sonra 3 tane yine sık iğne, 3 tane fıstıkla bitiriyoruz arkadaşlarım bu sırayı da. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi. Hemen diğer rengimize geçelim. Buraları sık iğneyle geçiyoruz. Bir tane kaydırıyorum yine ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 bu şekilde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2, aradaki 5 tane yere sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sonra 5 tane yine sık iğne ile bitiriyorum. Yine bu boşluklara fıstıklar yaparak devam edeceğiz. Şöyle buraya 3 tane yapalım. Yine arkadaşlarım 3 tane ilerliyorum sık iğne ile. Bu üçünün ortasına bir tane fıstık yapıyorum. Tam ortadaki yere. Sonra yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Bu aradaki 5 olan yere 5 tane fıstık yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum tam ortadakine. Yine 3 tane sık iğne ve fıstık yaparak tamamlıyoruz bu sırayı. Görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlarım. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Buraları sık iğne ile geçiyorum. Bir tane yine ilerletiyoruz, kaydırıyoruz arkadaşlar bu tarafa doğru. 2 tane ikili trabzan, bu şekilde bir tane bu fıstığımın üzerine sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Sonra yine bu defa 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz de bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi yine bu boşlukların hepsine fıstıklar yaparak devam edeceğiz. Önce kenardan bağladık ve başlıyoruz. Fıstıklar yaparak devam ediyoruz. Şimdi bu ikili trabzanların üzerlerini sık iğne, diğer yerleri fıstıkla tamamlıyoruz. Bakın şöyle yaptım. Hemen bunun üzerine de bir tane fıstığımı yapıyorum. Yine 2 tane sık iğne. Sonra aradaki buraya 7 tane fıstık yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın modelimizi böylece tamamlamış olduk. Şimdi diğer sırada üstüne devam etme işlemini de ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu rengimizle hepsini sık iğne ile geçiyoruz. Artık bu rengimizin genel olarak hani şey bittiği için ikili trabzan yapmayacağız. Hepsini sık iğne ile geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize de geçtik. Hepsini arkadaşlarım, bütün hepsine şöyle ikili trabzan işlemi uygulayarak devam ediyoruz. Bir sonraki sırada tekrardan bu şekilde yer yapıp ben bu araları 11 yaptım arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır artık. Şimdi burayı yaptıktan sonra üstüne bakın bir sıra şöyle sık iğne ile geçiyoruz diğer rengimizle ve 11 11 11 şeklinde bıraktım ben ve
şu ortada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yaparak modelimi tamamladım arkadaşlarım. Evet, yani şimdi uzatmaya da gerek duymuyorum aslında. Şöyle düz bunu ikili trabzan şeklinde gideceğiz. Bir sıra daha bu rengimizle aynı şekilde gidip sonra aradan ayırıp 11 bir tane boşluk bırakarak devam edip yapacağız arkadaşlar. Buradaki yaptığımız gibi şuradaki işlemi yapacağız yani. Sadece ortasını dolgulu yaptım. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra tekrar bakın şöyle ikisinin arasına gelecek şekilde buradan yeni yerler başlayabilirsiniz. Ve arkadaşlarım, böylelikle modelimizi tamamlamış bulunuyoruz. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.